Bir ormanda yürüdüğünü hayal et. İlk adımların hafif ve rahattır. Hatta patikanın dışına küçük bir adım attığında her şey daha normal görünür. Kuş sesleri, ağaçların arasından süzülen güneş ışığı, her yanı derin bir huzur doldurmuştur, değil mi? Sonra o ilk adımdan sonra farkına varmadan birkaç adım daha atarsın patikanın dışına doğru. Bir süre sonra patika gözden kaybolur. İlk başta bunun farkına varmazsın çünkü her şey sana çok normal görünür. Ağaçlar, süzülen ışık, etrafı dolduran huzur hiçbir şey değişmemiş gibidir. Dakikalar geçmeye başladıkça bütün ağaçlar birbirine benziyor ve sen hala devam ediyorsun. Yürümeye devam ettikçe ağaçlar daha da sıklaşmaya başlıyor. Belki de biraz önce mutlu mutlu sana gülümseyen güneş ışığı artık görünmez oluyor. O anda farkına varırsın. Geri dönmek istersin ama yapamazsın çünkü geri dönüş yolunu bilmiyorsun. Tam da işte bu anda o gerçekle yüzleşirsin. Kayboldun. Kalbin daha hızlı çarpmaya başlar. Endişe seni yavaş yavaş esir almaya başlar. Yön duygun kaybolur mesela. Ne yana gidersen git, hep aynı yere çıkıyorsun gibi görmeye başlarsın. İçinden bir ses o anda biraz dinlen der. Belki bir sırtını ağaca yaslayıp dinlenirsin. Zaman geçer ama hiçbir şey değişmez. İşte bu orman senin hayatın ve o patikadan çıkmak da erteleme ve tembellik döngüsü. Birazdan yaparım dediğin her an ve her şey seni o ormanın biraz daha derinliklerine doğru çeker. İlk başlarda fark etmezsin ama yıllar geçtikçe geri dönüp bakmaya başladığında ilk nerede kaybolduğunun farkına varırsın. Ancak güzel haber şu, bu videoda yoldan çıktığın o patikayı tekrardan bulacaksın. Sana çıkış yolunu göstereceğim. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen kaybolduğun yerden çıkıp yeni bir rota çizeceksin. Bu yüzden şu anda her şeyi bir kenara bırak. Kendin için bunu yap. Çünkü bu videoda anlatacaklarım seni bugünkü kişiden alıp hayalini kurduğun kişiye dönüştürebilir. Hazırsan başlayalım. Evet, tembellik çok sıkı bir dostunmuş gibi görünür. Hak ettin, biraz dinlen der sana sürekli. Ama farkına bile varmadan seni zincire vurur. Bu zincir hafif ve incedir. Belki de fark edemeyeceğin kadar ince. Ama her gün, her an, her saniye tembellik sana o zincirin yeni bir halkasını daha ekler. Bir süre sonra da ağırlaşan bu zincirle birlikte yürümek daha da zorlaşacak. Bir gün Netflix'te bir bölüm daha seyredeyim dersin. Ertesi gün biraz daha kaydırayım dersin TikTok'ta. Ertesi gün ya 5 dakika daha fazla uyuyayım dersin. Sonra Netflix'te 2 bölüme, 3 bölüme çıkar. TikTok'ta kaydırmaların 5 dakikadan 25 dakikalara, 30 dakikalara çıkar. 5 dakika daha fazla uyuyayım dediğin şey 1 saate çıkar. Çıkar da çıkar. Sonra da bir bakmışsın ki koskocaman bir yıl geçmiş. Ertelemenin en tehlikeli yanı budur işte. Sana zarar verdiğini fark etmezsin bile. Bir noktadan sonra da o zincirleri kırmaya çalıştığında o kadar ağır gelir ki. Ama bugün kıracağız bu zincirleri. Bundan emin olabilirsin. Bak, içinde yaşadığımız evrenin kanunları çok basit. Hareketsiz kalan ölür. Ve duran her şey yok olmaya mahkumdur. Bir nehir durduğu zaman kurur. Bir demir kullanılmazsa paslanır. Bir araba çalıştırılıp kullanılmazsa çürür ve bir kas çalıştırılmazsa zayıflar. Sen de beynine bunu mu yapmayı düşünüyorsun ya da vücuduna bunu mu yapmayı düşünüyorsun hala durdurarak? Durarak kendini çürüttüğünün farkına varman gerekiyor artık. Çünkü evrenin yasası basit. Duran her şey yok olur. Tabii aynı zamanda fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da çökmeye başlar. Motivasyonun kaybolur, hedeflerin flulaşır ve en sonunda da her şey için çok geç olduğunu düşünmeye başlarsın. Ama burada güzel haber şu, evrenin diğer kuralı da hareket eden güçlenir. Bir tohum mesela filizlenir, bir nehir mesela akar. Bir kas çalıştırıldıkça büyür. İnsan da harekete geçtiğinde yeniden canlanır. İşte o yüzden tam da bu anda harekete geç. Her şey yeniden başlayacak. Tıpkı bilgisayarın reset tuşuna basmak gibi. Şöyle düşün, kendini bir inşaat ustası gibi düşün ve bir kule dikiyorsun. Her gün attığın adımlar o kuleye bir tuğla daha koymak gibi. Ancak şu anda yarın yaparım dersen o tuğlayı bir daha yerine koymayacaksın. Bir gün, 2 gün, 3 gün, bir hafta, bir ay ve bir bakmışsın ki zaman geçecek sen hala aynı yerdesin.
O tuğlayı koymaya devam edersen de yine birinci gün bir şey görmeyeceksin, ikinci gün bir şey görmeyeceksin, bir hafta sonra belki bir şey görmeyeceksin ama bir sene sonra koskocaman bir kuleye sahip olacaksın. İlk başları ne kadar benziyor değil mi? Harekete geçmekle durmak. Ne kadar benziyor değil mi? Her ikisinde de farkı göremiyorsun, anlayamıyorsun. Ama sonuçlar farklı. Başlangıcı benzer olsa da sonuçlar farklı oluyor. Kimse bir gecede zirveye çıkmaz. Küçük adımlar büyük zaferler getirir. Bunun da en güzel yolu sabır ve istikrar. Önemli olan ne kadar büyük adımlar attığın değil, sürekli adım attığın gerçeğidir. Ve gerçek başarı bu şekilde inşa edilir. Mesela Messi bir gecede futbolcu olmadı. O kadar başarılara sahip olamadı. Ya da işte Trump bir gecede milyarder olmadı. Ya da şu anda başarılı gördüğün iş dünyasında, sosyal hayatta kim varsa şu hızda olmadılar. Her biri tuğlaları sabırla adım adım her gün koya koya ilerlediler ve sonunda bir kuleye sahip oldular. Şimdi de kendini bir gemi gibi düşün. Bir limandasın. Limanın suyu sıcaktır, güvende hissettirir. Çok güzel buraya kadar. Ama gemi ihtiyacından fazla o limanda demirlerse ne olmaya başlar? Altı yosun tutmaya başlar, motorları paslanır. Unutma ki bir gemi bir limanda güvende olabilir ama aynı zamanda da çürür. Sen de tıpkı o gemi gibisin. Eğer güvenli bölgeden çıkmazsan hiçbir yere varamazsın. Gemiler denize açılmak, yeni yerler keşfetmek, yeni ufuklara yelken açmak için tasarlanmıştır. Yani sevgili dostum, sen de o güvenli limandan çıkmak zorundasın. Sonrasında da bir tohumun büyümesi için ilk şey ne? Önce toprağa düşmesi gerekiyor. Ondan sonra güneş ışığı, temiz hava, su, hepsi bundan sonra önce o tohum toprağa düşmeli. Ve tabii düştüğü toprakta da o tohumun önce filizlenmeye cesaret etmesi gerekiyor. Senin de tıpkı o tohumun filizlenmesi gibi bir şeyler yapmaya ihtiyacın var. Küçük adımlarla başla. Her gün yarım saat bir şey yap mesela. Bir adım at ama durma. Yeter ki durma. Her gün bir şey yapmaya çalış. Ve evet, biraz önce söylediğim gibi başarı sabırla atılan adımların toplamıdır. Ve tabii eğer bu videodan bir şey öğrendiysen şimdi kendine bir söz ver. Yarın değil, şimdi. Bu sözü kendine vermek zorundasın çünkü sen bunu hak ediyorsun. Bahsettiklerimi kulak ardı etmeden bugün kendin için bir iyilik yapmaya başla ve o ilk tuğlayı koy. Ve eğer videonun bu kısmına kadar geldiysen ve bu video seni etkilediyse beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Aynı zamanda da senin gibi erteleme ve tembellik döngüsü içinde çırpınıp duran arkadaşlarınla da bu videoyu paylaş. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine de iyi bak.